Arabanın sorunu ne onu da bilmiyor. Onu da söken de yapan da takan da bilmiyor. Şuraya odakla. Bu buradan sökülmez. Buradan söker komple alırsın. Marşa bas diyeceğim ama diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Motorun ciğerleri burada. Kalbi burada. Bir organ, 2 adet organ burada. Ve midesi de burada. Motor takılı burada. Takılı da 2 yok 2. Aba. Aba. Miller yok. Horoz yok, itici yok. Hiçbiri yok bunların. Burada yok. Parçalarda da yok gelenlerde. Zincir yok. Mil kapağı var demiştim hatırlarsanız videonun başında. Bir Civatalar yok. Civata yok. Kamil'in kepleri yok. Yağlı itici ve horozlar yok. Bakalım daha neler yok olacak. Zincir yok. Üst. Su da yok. Conta da yok. Su da yok. Yani. Conta da yok. Ön civatadan sonra egzoz manifoldunu artık alabilir. Conta var mı? Contalar nerede? Conta yok usta. Burada krank okuyucu olması lazım. Var mı yok mu bilmiyorum. Yok. Ne okuyucu var, ne keçe var. Krankın kepi de yok. Kan krangımız. Pistonlar kepleriyle beraber. Kollarıyla birlikte. Kollar, Pernolar. pernomilleri hepsi gördüğünüz üzere. Yatağın durumunu görmüştük. Kranktan zaten yara almıştı. Eski yağ pompası. Gel böyle şurayı çekebiliyorsan, bilmiyorum çekebilir misin? Bak şuradan görünen pozisyon içine odaklandığımızda içi leş gibi. Yani çalışacak bir yüzey yok. Kadersiz mi diyelim, bahtsız mı diyelim bilmiyorum. Bu araba 2 şehir dolaşıyor, 3. şehir burası. 2 şehir arası 200 kilometreden 400 gitti geldi. Oradan bura 900-1000 kilometre geldi. 1500 kilometreye yakın bir yol. Yok. A sınıfı bir servis diyelim. Kayseri'ye giriyor. Kayseri'de servise gidiyor araba. Çekiciyle gidiyor veya yayan gidiyor. Orayı dinlemedim tabii ki. Arabanın sorunu ne onu da bilmiyoruz. Onu da söken de yapan da takan da bilmiyor. Kimse bilmiyor. Bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. A servis Kayseri'den giriyor. Bu olmaz. Komple motorda bizde yok. Gönder. Gönder. B servis Sivas'a gidiyor. Usta diyor ki tamam hallederiz, sıkıntı yok. Sıkıntı büyük var. İnanılmaz şeyler göstereceğiz. Söküyor. Ben bunu yapamadım. Arabanı al git. O da diyor ki eski haline getir de götüreyim. Tamam diyor, eski haline getirdim diyor. 3-5 gün sonra araç sahibini çağırıyor. Araç sahibi kardeşim dedi muhtemelen. Bize kardeşi yurt dışından gelip araba yaptırmış. Kardeşiyle sohbet aradı. Ya sen niye arabayı parçalattın? Niye öyle ettin? Bana niye sormuyorsun? Neyi parçalanmış ki usta? Normal Göreceğin parçalananları. araba gibidir ya. Ne yapacağız abi? Ya bizim Recep Usta var. Nerede? İstanbul Ümraniye'de. Bizim yerimiz belli, adresimiz belli. Tamam, oraları zaten video devamında göstereceğim. Kritik noktaları göstermek. Çekiciyi gönderdik, yönlendirdik. Sivas'tan aldı geldi. Tamam, araba geldi. Öne geçelim. Nasıl geldi? Şimdi motorda yine herhangi bir şekilde görüntü gayet güzel. Araçın her şeyi normal yerinde. Şöyle yaklaşın beyler. Motoru çekin. Marşa bas çalışsın diyeceğim neredeyse. Böyle göstereyim. Evet, yani motor olması gereken yerlerde. Peki bunları bir odakla. Bu buradan sökülmez. Buradan söker komple alırsın. Geçtim, onları boş ver usta. Gel şurayı çek, bura yok. Evet, şuralar komple boş. Soketleri gösterelim. Rekorlar Soketler boş. boş. Her yerde. Marşa bas diyeceğim ama diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Motorun ciğerleri burada. Kalbi burada. Bir organ, 2 adet organ burada. Ve midesi de burada. Giren hani yiyoruz ya mideye geliyor. Bu da giren mazot da buna geliyor. Bu burada. Burada zincir grubu. Burada blok iç tutucusu. Yakıt geri dönüş ve ileri gidiş. İzleyenler görüyor bunu da. Evet. Motor takılı burada. Takılı da 2 yok 2. Organ nakli yapar gibi içini boşaltmışlar. Evet, şimdi yataklar da burada. Bakın. Şurayı görüyor musun? Şöyle ışığı kapattım. Tır olmuş arkadaşlar. Bez verin. Bez verin arkadaşlar. Bakın bu da aynı şekilde görüntüde. Çok kötü durumda aslında araç. Gördüğünüz gibi sizinle beraber ilk kez inceliyoruz bu arada. Yatakların durumu, pistonların durumu hiç hoş değil. Pistondan da bir örnek gösterelim. Bak bu çok kötü mesela. Görünüyor mu arkadaşlar? Talaş. Yemiş oraları.
Yataklar böyle. Pistonda çizikler var. Bütün pistonlarda aynı görüntüler. Yani durumu çok kötü gibi gözüküyor. Söktükçe Evet, motoru bir sökelim. Yarım yamalak toplanan bir motoru, yarım yamalak toplanmış bir motoru açalım bakayım. Silindir ne durumda? Krank ne durumda? Diğerleri burada zaten ana parçalarda. usta düz N57. N57Z, N57X de dışarıda. Hiçbir farkı yok. Aracımızı sökmeye başladık. Daha Buraya doğrusu koy perdeni. sökülmüşleri dışarı çıkarmaya başladık Teleferden üstüne arkadaşlar. koy. Ustamızla beraber, çıraklarla beraber işe başladık. Yani çok da fazla tutan bir şeyler yok. Sökülmüşleri dışarı çıkarmakla şu an meşgul olacağız. Klipslerden oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yine bir plastik klipsimiz mevcut. Yok, bura yok, bura yok, bura yok. Bir tane atmışlar, geçmişler herhalde. Başımdan gitsin de nereye giderse gitsin demiş. Evet. Görmüş olduğumuz bazı klipsleri de biz aldık. Fitilleri çıkarıyoruz. Ha. Burası boşaldı. Hemen sol tarafa geçtik araca. Göre sol, bize göre şu an sağ. Klipsler çıkmaya devam ediyor. Bunlar sadece şase görünmesin diye kullanılan bazı plastik aksamlar. Ustamız burada klips çıkaracağıyla klipsleri çıkarıyor. Bir de bunun ikinci bir durumu var usta. Mesela bu araç sökülüyor. Sonuçta sökülmüş, dağıtılmış, tekrar toplanmış. Bundan bir işçilik ücreti talep ediliyor mu acaba? Ödemiş tabii, ödemez olur mu ya? Yoksa bunu söken kurnaz o parayı almadan bu arabanın taslaman parçalarını verir mi? Tabii ki bunu biz sökmedik. Vidalarda nerede Allah bilir. O da gevşekti. Sök oğlum. O 40 toz mu? Panel üst sac sökülürken ustamız da hava filtresinin devam Vidalar etti. ne yok tabii, hep boşta. Buradan sacımız sökülüyor arkadaşlar. Su tabii yok herhalde, antifriz. Boşaltılmıştır büyük ihtimalle. Yağına bakalım. Ya da yok. Yağ da yok. Motorun içini takmaya buraya yağ koy mu ya? İçi yok ki yağ olsun. Buralar boşta. Bu da boştu. Buralar boşta. Radyatörün bağlantı yeri. Lambara. Alıyor da bak, bu kilidi tutan vidalarına kadar yok burada. Ne Torslu, o yanda ne dört. bu yanda. 4 tane torksluk olması lazım. Evet. Tamam, radyatör göründü. Panel fanın davlumbaz bölümü göründü. Şu ana kadar herhangi bir tabancadır, anahtardır. Çok fazla bir uğraşımız Yok. olmadı. Çek çek al. Çek al yapıyor. Bak getir küçük tornavida. Radyatörün gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde su hortumu takılmamış. Bu yanı da boşta. Orada su kapağına gidiyor, silindir kapağının. Bidon kısmından Geri dönüş tahliye. sekmanını alıyoruz. Yine altta da bir sekmanımız mevcut. Evet, o klipsimiz de çıktı. Kaybetmiyorsun. Devam Çıkar mı? niteliğinde silindir kapağını gördüğünüz gibi cıvatalarda yine takılı değil. Hortumla beraber alacağız. Usta. Çektim. Şuraya tut bakayım işi. Tutun usta. Motoru geri takmış da her yerini niye takıyorsun ya? Yarısı bagajda, yarısı burada niye yapıyorsun? Ya hepsini koy ya hiçbirini koyma. Ters tamam, tak bitir. Elektrik yok diye baktım. Kutu başı takılım hesabı. Burada artı marş ve şarja gelen ve ana ceyran arkadan gelen ana kablomuz yok. Sıkıntı. Var mı parçaların içinde kablosu? Arabanın içine baksanız abi. Herhangi bir iç kısımda var mı? Bagajda değil de. Kablosunu takmamış da bunu da ters takmış. Bu böyle takılır arkadaşlar. Böyle takılır. Buradan böyle gezer, şarja girer. Şarjdan kartelin altından dolanır. Bu taraf marşa gelir. Ana artı kablomuz yok. Piyasada da yok. Arabanın içinde de yok. Bulamazsın. Bulamazsın. Ya metre hesabı alıp kendin yapacaksın. Orijinal Yakışmaz olmayacak ki nihayetinde. usta, tabii ya. Bilmiyorum da bu arabada çok eksik parça çıkacak gibi duruyor. Böyle olacağını bilseydim. Bir O diğer ne lan? Boş her Yılan yer geldi belli. usta. fan kısmı tık diye çıkıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir zorlama yok. Fanımızın ana büyük soketi. Soketini almam lazım. Adam arabanın dışındaki her şeyi takmış da
İçindeki pistonu eksantrik millerini takmamış. Çıktı. Fan da bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Tabii herhangi bir noktaya zarar verilmemesi önemli detay. Bu da bizim fanımız. Sıkıntı yok gibi. Klima bölümü. Açıyı kaybettim. Az yok ki çıksın. Bir ucunu çıkardık. Başarılı. Hemen bir ucuna geldik. Bu da 5'imiş lan. Gidene Biri 30 tors, biri 5 alyan. Normalde 6 alyan olur, diğer uçlar 5 alyan olur. Burada değişik civatalar var. O kabloyu da içeriden mi vermişler? böyle bir iş olmaz. Birini önden vermiş, birini alttan vermiş. Allah ıslah eylesin de diyelim. Çıktı. Başarılı. Eşalyanı getir. Buradaki klima radyatörüne giren kısım. Evet, bir diğer rekor bağlantımız. Bağlantı iyi de. Bu nasıl çıkacak? Bunun altından gelmez ki bu normalde. Buyur. Gevşek zaten, sökük onlar usta. Sökük onlar. Evet, motor beynin kısmından klipsler var gördüğünüz gibi. Plastik içine doğru geçmiş diğer plastiğin. Şu motordu bu sefer de. Evet, o atardı usta. Evet, geldi. Evet, soket birleşim noktalarında ayırmamız gereken tabii ki elektrik tesisat grupları var. Bunun alt kısmında da arkadaşlar motor kontrol ünitesi yani ECU dediğimiz kısım mevcut. Evet, gördüğünüz gibi öne doğru çıktıktan sonra başarılı bir şekilde buraya geldi. Beyne giren bir kısım çıkardık. Burada ustamız dedi ki şasede mi yok dedi. Şasesi normalde takılı olur. Boş da diğer ucu. Birini takmışlar, biri takılı değil. Kapağını getir buranın. Şu an için tesisatla işimiz bitti. Tabii herhangi bir şekilde su, çamur, yağ, benzin girmemesi için korunaklı bir noktaya alınması veya buranın temiz bir şekilde kapatılması gerekiyor. Evet, o şekilde üstüne biz de tutturuyoruz. Nasıl öyle lan? Öyle diyor mu? Değil mi? O da mı çıkık? Ne? Turbonun wastegate. Ora komple çıkık. Şura mı? Ucu ora. Küçük konuyla ister misin usta? Geldi. Tamam. Bakın burada da bazı parçalar mevcut. Turbonun görmüş olduğunuz gibi yağ rekoru. Burada bazı civatalar. Tamam buraya. O tuttur sekmanı ayrılmasın. Yani uğraşacağımız belli oldu bu Getir araçla. buraya. Problemli bir araç, sıkıntılı bir araç. Yılan buldum. Bir getir diyorum lan. O yüzden arkadaşlar bu araçta birçok eksiğimiz çıkabilir. Birçok parça eksiği çıkabilir. Ve o yüzden iletişim halinde olabiliriz çünkü müşteriyle. İşte neredeyse, nerede kaldıysa, nerelere gittiyse buralar önemli. Çünkü gördüğünüz gibi yağ pompasına kadar her noktalar çıkmış. Egzantrik milinin mesela bir kapağı olur bu N57'lerde. Bu direkt milleri koymuşlar. Anlamsız bir şekilde işlemler yapılır. Usta üşenmeden buraları takıp motoru takmamışlar hiç. Neyse hadi bakalım. Söktükçe sizlere Işığı paylaşacağız. tut da göreyim içini ya. Buyurun. Mıklantıs. Evet, arkadaki torsları söktükten sonra alıyoruz zor noktalarda. Bakın burada radyatörlerimiz göründü. Getirdim. Radyatörü de alabiliriz herhalde. Boşta. Bu Maşallah. araba nasıl soğutuyor ben anlamadım. Al. Samanlığa ayırmış herhalde. Evet, bir radyatörümüzü daha almış olduk. Diğer görünen radyatörlerden bahsedelim. En alttaki intercooler radyatörü. Ben sökmedim. Kendi düştü. Düşmemiş Allah'tan. Evet, direksiyonu gelip soğutan, giderken. şanzımanı soğutan klima radyatörü oluşuyor burada. Intercooler dedik tabi hava emiş noktaları. Intercooler'ın amacı da toplamış olduğu havayı içerisinde biriktirmek, bu havayı soğutmak, sonra motorun içerisine tekrar güçlü bir şekilde göndermek. Evet, intercooler'ımız
Sekmanını tekrar yerine oturttuk. Aşağıya. Aşağıya alttan da sökebiliriz. Da boştaymış zaten. Belki o da boştadır usta, bilmiyorum da. Yeni oturuyor. Ver lan, bak şimdi oturdu. Tık duydun mu lan? Ha duydum usta. Ne dedi? Tık etti usta. Demek ki oturtmamışlar. Evet. Keşke biz de basmasaydık, şeker alırdık. Diğeri Karabaş. zaten öyle geldi. Karabaş ver. Evet, diğerin terkolor hortumu da çıktı da bunları takarken de bozmalar yaşanmış sekmanlarında. Normalde tam da oturmamıştı. Biz hafif oynattığımızda geçtiğini hissettik. Almaya da arıyorum da Buyur. arabayı getirecektim. Bir Orada da bir soket mi var? Her yer boşta ya. Soketten çok ne aran kardeşim? Evet, görünüyor. Evet, basıp çıkaracağız da. Bu tarafı ne yapacağız? Kırık. Bak, bu olması lazım. Yok. Mazot bir de önemli bir hat. Mazot. Evet, tornavidayla Kırık mırık demedik, çıkardık. yani mecburen çıkması gerekti. Bunlar nereye gidiyor ya? Ya bunlar ne yaptı böyle ya? Bu ne? Krank okuyucu mu? Evet. Krank Allah belanızı versin sizin ya. Ya öyle atılmış, bilmiyorum ya. Çok değişik bir şey abi. Bunlar takılı mı kulaklarına vidalarını? Bakayım bir. Kameradan görüyor. Yandan mı girmeli, tepeden mi girmeli? Yandan girmeli de görünmüyor buradan kameradan. Var gibi ya. Ayna vereyim mi abi? Şurada var cıvata görünüyor. Yanına manifoldunun tüm cıvataları söküldü. Manifoldumuz bu şekilde çıkıyor. Kelebekleri çalışıyor mu? Çalışıyor. Devam. Şimdi burada gördüğünüz gibi bayağı bir yeri boşalttık. Kızdırmaların hiçbir şekilde soketlerini çıkarmadık. Manifold çıkınca devamı yok. Kızdırmaların soketlerinin devamı yok. o yüzden bayağı bir uğraştık. Bakın burada yine arka kısımda da bazı şanzıman motor birleşim cıvataları da yok. Evet değerli dostlar, dünden beri bayağıdır çalışıyoruz. Alt takım olsun bayağı bir söküldü çünkü 4 çeker olduğu için akslarımızın cıvataları da yine gevşekti. Kollarımızın, salıncaklarımızın eğri kol olsun düz kol olsun yine gevşek cıvataları mevcuttu. Üstüne tutturulup geçilmiş. Biz tabii ki aksı tekrar söktük. Sağ taraf uzun aks burada. Bu şekilde sol taraf aksımız da çıkmış oldu. Motoru alabilmemiz için çevre cıvataları, tüm elektrik tesisat grupları, su hortumları, yine şanzıman yağ rekoru gibi bu şekilde oluşan engelleri biz kaldırdık. Şimdi ise motoru dışarıya çıkarma zamanı geldi. Asıl önemli olan parçalandıkça yine gözükecektir. Şu an ustalarımız gerekli motor bağlantılarını yapıyor. Ardından motorumuzu çıkaracağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi motor artık neredeyse çıkmaya hazır. Ardından tabii ki dışarıda işlemlere devam edeceğiz. Bak oğlum bak. Bakıyorum usta burada engel. Egzoz takılır usta. Kabloya. Öyle yaparız. Tamam şimdi takılmaz. Kaldır abi. Tamam. Ne oldu? Bitti usta. Dört yıldızı. Bakar mısın? Çek. Bir şey yapmıyor. Görüntü bu şekilde. Gördüğünüz gibi motor yerinden çıkmış. Boş bir kasa görüntüsü kaldı. Şanzımanı da üstünde bırakmış olduk. Evet, önemli detaylar tabii ki de motor dışarıdayken sökülen parçalardan ibaret olacak. Şimdi biz ilk olarak motor tesisatını almamız lazım. Soketleri tamamen çıkarmamız gerekiyor. İlk olarak burada ustamız rail soketini çıkarmakla işe koyuluyor arkadaşlar. Rail soketimiz çıktı. Eksantrik okuyucu.
devrimizi okuyor. Crank sensörüyle beraber eş zamanlı olarak çalışması gerektiğini kontrolün ünitesine iletmiş olan müşür. Şimdi burada enjektörlerimizin son 6.'sı sökülmüş oldu. Eksantrik sensörü çıktı. Bakın böyle bir bayağı bir boşladı bu kısım. Emiş hortumları var. Hemen bu kısımda da yine mazot pompa bölümünü görebiliyoruz. Mazot pompasının dişlisi de arka kapakta zincirin olduğu kısımda dönüyor. Mazot pompasının soketi de çıktı. Al. Bakın burası neredeyse elektrikle alakalı bir durumu kalmadığını görebiliyoruz. Yine emiş kırmızı gördüğünüz gibi bazı selenoid valflere giden emiş hortumları mevcut. Hem de manifoldunda bağlıydı bu selenoidler. Manis 57 motorlarda usta... Bu burada var da içeride vakum yok, pompa yok. İşte onu soracaktım. Manis 57'de fren vakumunu görüyoruz. Bunda göremedim ben. Ama bunda ben de göremiyorum. İçinde yok zaten, sökülmüş. He evet sökülmüş ama yağ pompasından alıyor. Yağ pompasından aldığını söyleyelim. Bu bizim fren vakum hattımızın Farklı bir pompa civata kısmı. kutusu ya. Bu da çıkmış oldu. Tabi burada ustamızla beraber devam ettiğimizi söyleyelim. Burada kelepçe yok mu? Ben mi göremiyorum? Kelepçe yok. Yoksa. Al o zaman. Şunda. Onda da bakayım usta yok usta. Onda da yok. Allah Allah. Allah Allah. Kelepçesi yok bunların. Her yerde nasıl bir araba ben anlamadım ya. Geri dönüşler. Enjektörlerin kilitleri var. Bu kilitler öncelikli olarak şu görmüş olduğunuz sarıların üste kalkması gerekiyor. Böyle. Öyle usta. Kalktı, ardından çıkıyor. Bir diğerine geçtik. Gördüğünüz gibi kilit sistemini çözdükten sonra hiçbir yere zarar vermeden bu noktalar açılıyor. Kırmadan alırsın. Al oğlum. Ardından bu geri dönüş bu şekilde tamamen çıkmış oldu. Çünkü mazot bölümünden, pompa bölümünden şuradan sökmüştük. Enjektör yakıt soketlerini alalım. Burada yakıt soketleri yani enjektöre giren 19 getir rekorları alalım. bobinlerinin soketleri bunlar. Ege tut Ege're. Da şöyle miydi? Evet, şöyle göstereyim bu elektrik tesisatında. Dur oğlum. Gerekiyor burada rekorlardan kurtarılması lazım. Bu şekilde elektronik tesisatımızın motor bölümündeki ünite bu. Elektriğe dair hiçbir şey kalmadı. Artık yakıt boruları, reyil, partikül sıradan boşaltacağız etrafı. Elektrik kısmında herhangi bir şey kalmadı. Şimdi mekanik kısımlar var. Ustamız hiç sökmüyor bile. Evet abi. Bakın. Elimizle gevşek olduğunu görüyoruz. Bizi düşündükleri için Biz gevşetmedik bunları. takmadım. Usta şu an alabilir miyim ben? Bu da gevşek. Enjektör bölümleri de gevşek. Rekorlar üstüne tutturulup yine bu şekilde bırakılmış. Evet son bir rekor kaldı. İncire Bu diye rekorda geliyor oğlum. 6. rekor. Gevşek. Bunlar tutturulmuş üstüne. Reyil attı. Müşürlerimiz üstünde. Kendi geliyor. Kelepçesi yok mu? Var. Sıkılmamış usta. Boşta buradaki kelepçe. Allah. Üşenmeden toplamışlar yapmadı. Kaç tabanca? 13.
egzozumuzun üstünde bulunan sıcaklıktan korumaya yardımcı olan şöyle alüminyum bir sacımız var. Egzoz manifoldunun üstüne geliyor. Şu kelepçeler de gevşek herhalde ya. Bu sıkılı da. Şu gevşek. Evet, o gevşek üstte. Partikül düştü. Bu şekilde turbodan ayırmış olduk. Partikül gruptan ayrıldı abi. Evet, içini bir göstereyim mi Baran? Leş gibi. Şöyle. Tamamdır. Ustamız direkt olarak külbütör kapağını açmakla başlıyor. Şimdi burada tabii ki egzantrik millerini görmemiz gerekirdi. Şu an biz de merakla bekliyoruz aslında. İçindeyse göreceksin. İçindeyse göreceğiz, evet. Bu kadar basit. Değil mi lan? Yani usta. Baran usta. Bir uzun kol getir bana. Gevşek baba. Enjektörlerimiz tek tek çıkıyor. Tabii bunlar karışmış olabilir. Direkt olarak çıkıyor. Ancak biz çıktığı noktaların numaralandırıldığını söyleyelim. Evet, son enjektör de çıkmış oldu. Enjektörler çıktıktan sonra yine külbütör kapağının cıvataları göründü. Buyur usta, gizli cıvata. O da söküldü. İndir oğlum yere. Aba. Yani? Aba. Miller yok. Horoz yok, itici yok. Hiçbiri yok bunların. Burada usta. yok. Parçalarda da yok, gelenlerde. Zincir yok. Zincir de yok, dişli de yok. İçine tutucu. Zincir yok, dişli yok. Hiçbir şey yok. Bize de gelmedi bunlar. Gelmedi abi. Bunlar boşta mı? Getir bakayım tabancayı. Şöyle bir kep. Mil kapağı var demiştim hatırlarsanız videonun başında. Vida Cıvatalar yok. Cıvata Cıvata yok. yok. Büyük. Ağzı ayrılır mı? Ver bakalım. Al bakalım. Şimdi bu Hammil'in kepleri yok. Yağlı itici ve horozlar yok. Bakalım daha neler yok olacak. Zincir yok, üst dişli yok. Evet. Şöyle. Evet, daha neler yok olacak Kaldır. Allah bilir. Topla. Kütüğü söküyoruz. Kütük oynamaya başladı. Normalde cıvatası bunun büyük olur, onluk takmışlar. 5 tane toplam cıvatası olur. Tut şuraya. Var mı şurada tut. Var mı? O kütüğe bir bakabilir miyim usta? Döküyorum usta. Tabanca. Motor kulağının bağlandığı bağlantı ayağı. Özledin mi tabancayı? Özledim ya usta, ne yalan söyleyeyim. Bir önceki yapmış olduğumuz araçta diferansiyel yoktu. Bunda var. Çünkü araç 4 çeker. İstira. Kolayı sök hangisiyse. Zoru sök. Çek tabancayı. Ha, öyle öyle. Götür. Evet. Yavru diferansiyel. Evet yavru diferansiyel. Tabii ki başına bir iş geldi. Ön akslar buraya bağlanıyor. Olmasın. Kaldıysa içinde tabii. Mazot pompasının bloğa bağlandığı yine ayağı. Gevşek zaten bunlar. Onu içeri cıvatalar. Ayağı aldık. Önden de dişliyi söktüğümüzde pompayı da rahat bir şekilde alabiliyor. Tahta Motorun kaldır. yani aracın ön tarafından görünen kısım Kaldır. burası.
V kayışını attırdık. Kayış bölümü çıkıyor. Şunu getir. E12. Krank kasnağını alacağız. Burada V kayışımız şarj dinamosu, klima kompresörü, avareler, gergiler ve su pompası ile beraber dönüyor ve krank kasnağına da tabii ki almış olduğu güçle dönüyor bu. Krank kasnağının toplam 4 civatası E12'likti. Bunları da söktük. Ön keçemiz göründü. Şu bizim ön keçemizdir. Buralarda yağ kaçakları olduğu zaman genellikle bu ön keçeden kaçırıyor. Turboyu görüyorsunuz. Turbo bölümü. Gergi kütüğü. O şey. Yine ikinci kütük geldi ki gergiyi sökebilelim. Gerginin diğer bunu. ikinci civatası şu altta arkadaşlar. Bu bizim kayışımızın gergi rulmanı. Çift rulmanlıdır. Motor bloğuna bağlanan bir bağlantı ayağı var. Bu bağlantı ayağına da şarj dinamosu, Çekik. klima kompresörü, direksiyon pompası. Şu an ustamızın vurma sebebi içindeki burç gitsin ki söküldüğü zaman direkt olarak bu şarj dinamosu çıksın. Nerede? Klimayı da söktük. Dur lan dur. Çek elini. Hadi al. Getir. Bekle. Bekliyor musun? Beklemesini biliyor musun? Biliyor musun? Otobüs bekler gibi bekleyeceksin. Doğru diyorsun usta. Götür oğlum. Hah. Şu mu lan? Pompayı al. Dikkatli koy şu müşürleri kırılmasın. Ben de geri. Takımları arabaya al oğlum. Hemen usta. Kurtardı mı masayı? Kurtardım usta. 13 tabancayı getir, şunu da alalım. Aynen şu aksın girdiği uzun aksın sağ taraf. Son alalım ya. Turbonun girişi mi baba? Evet, yağ girişi turbomuzun. Şuradan çekersem yağ gelmiyor çünkü yağ Kolu yok. yok. Pulu da yok, yağ da yok. Tamam. Turboyu tutalım Baran geç de. Yok, daha kelepçe var. En son yani şu 13 güç söküldükten sonra turboyu tutacağız. Altta kelepçesi olmadığını söylemiştik. Şu tane geri dönüşün kelepçesi olur. Bakın arkadaki kelepçe yok. Turbonun bağlantısı. Egzoz manifolduyla olan. Bekle. Turbo çıktı. Turbo, enjektör, partikül, Şimdi çevir aracımızın can damarları, önemli çevir. parçaları, egereler. Götür. Tabii motorun iç parçaları da çok önemli. Yani bir aracın motorundaki her parçanın önem arz ediyor. Ancak şu görüntü bir nebze hadi diyelim öngörülebilir ama silindir kapağını söktükten Tabii, sonraki önemli görüntü falan. çok önemli. Ver bana. Buyur usta. Ver bana. Belki boş Burçlu. Dursun usta. çıkmıyor. Tutalım egereyi de. Egeremizin soğutucu bölümü burası. Biraz önce söktüğümüz bırak kısımda elini bakın Egere. buradan tekrar içeriye doğru. Yani egerenin amacı zaten yanmamış gaz, NOx dediğimiz gazları tekrar içeriye göndererek yakması. Bu sayede çevre sağlığını falan filan korumasıymış. Devir daim termostat bölümleri. Evet. Zaten gevşek herhalde gösterir. Tabanca bile zorlanmıyor. Gitti mi oğlum? Göz gezdi. Bakayım usta. Bitmiş. 3, 6. Su da yok. Conta da yok. Su da yok. Yani. Conta da yok. Conta Ne var? da yok.
Ne var abi? Hadi sök. Civata Egzoz manifold bölümü sökülüyor. kutusu bu yanda. Normalde bunlar zorlanarak tabancayla gelmesi gereken civatalar, somunlar, saplamalar. Ancak gevşek olduğunu görebiliyoruz. İlk üçü gevşekti. Bunlar biraz zorluyor. Ama söküyor gene abi. Söküyor evet. Normalde sökmez. Uzun 10 lokma ver. Isıyla haşır neşir olan bu kısımların somunları tabii ki zamanla ısınıyor, soğuyor. Bundan dolayı da tabii sarmalar yaşanıyor. Girmiyor, uzun. Son civatadan sonra egzoz manifoldunu artık alabilir. Conta var mı? Contalar nerede? Conta yok usta. Conta da yok. Allah'ım yarabbim ya. Tamam hadi bakalım ya. Devam. Volant veya marş dişlisi. Niye böyle oynuyor ya? Boş usta. Al. Piston yok. Krank öyle çevriliyor. Zincir yok. Basit bir şey. Şimdi önemli bir detaya değineceğim. Evet, şimdi tut oğlum. Burada krank okuyucu olması lazım. Var mı yok mu bilmiyorum. Yok. Ne okuyucu var, ne keçe var. Yok usta yok. Okuyucuyu nereden buluruz bilemiyorum. Şunun da civatası. Keçe de yok. Civata yok, civata yok, Sıkılmamış. civata yok. Ben anlatmıyorum artık. Şimdi eksik olan, daha doğrusu birkaç tane takılı olan civataları söküyoruz. Gelişi güzel bir iki tane, bu zaten hiç sıkılı değil, al. Boşta. Krank okuyucu yok, sensör yok. Üstteki civatalardan mı yok? Bir tanesi var, bir tanesi yok. Kaldır tuşu. Ön kapak direkt olarak çıkmayacaktır. Kartelden bağlantıları da var. Şu. Bir de o yanda vardır, al da bak. Şurada bir yerde içeridedir. Paletler yok. Zincirin gergisi yok. Kran. Krankın kepleri yok. Göster bakayım ustam. Ustam toplarsan böyle motor topla ya. Beni şaşırttığın için sana teşekkür ediyorum. Pompa yok, gergi yok. Çok olmayan ama krankın kepi de yok. Bu bizim şarjımızın, direksiyonumuzun ve klima kompresörümüzün bağlandığı yer. Taşıyıcısı. Taşıyıcı. Taşıyıcı ayak usta. Taşıyıcı diye bir de film vardı. He biliyorum, Jason Statham oynuyor. Kim oynuyor? Jason Statham usta. Ünlü dublör. Hatta o filmden sonra Fransa'da Audi satışları patladı. Ha. Tabii. Değil mi oğlum? Civatalar gevşek zaten. Mümkün. Namazlık göster. Sağ aksın girdiği nokta. Hadi aç cıvatalar. Allah'ım. Burada sekmanımız duruyor. Olması gereken yerinde ama bunun buradan marş motoruna gelen elektrik kablosu yok bu arabanın. O araçta gelmedi. Ve onun gibi neler gelmedi daha. Tek tek bunlara değineceğiz. Araç sahibine döneceğim. Al. Abi ben senin meslektaşınım. Böyle başımda bir iş var. Ne bir iş? Gördüğünüz gibi motor bloğunu koydu. Şimdi burada gördüğün şöyle tamamen çek burayı Baran.
çıkan krangımız. Pistonlar kepleriyle beraber, Kollarıyla birlikte. kollar, Pernolar. pernomilleri hepsi gördüğünüz üzere. Yatağın durumunu görmüştük. Kranktan zaten yara almıştı. Eski yağ pompası. Mil değişiyor. Gördüğünüz yine mil getirttik. Niye mil değişiyor? Milde hiçbir şey yok. Ama maalesef kimseyi de kötülemiyoruz ama 3 tane kep çıkmıştı. Kranga gel. Gel böyle. Şurayı çekebiliyorsan. Bilmiyorum çekebilir misin? Bak şuradan. Görünen pozisyon içine odaklandığımızda içi leş gibi. Yani çalışacak bir yüzey yok. Yatak yerinde dönmüş, blok genişlemiş. Parçalar tabii ki o değişiyor, bu değişiyor derken yüksek maliyetler, aşırı yüksek maliyetler var. Bakın bir piston komple altı. Orijinal yağ pompası değişiyor. Orijinal bir şekilde yağ soğutucusu kütüğünün değişmesi gerekiyor. Arabalarda kesinlikle arkadaşlar tork konvektörüne de baktırmamız lazım. Bunların hepsi çöp.